Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapılabilecek en pratik, en lezzetli bir ekmek tarifim var. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Kahvaltılarınızda sıcak sıcak tereyağı sürüp yiyebileceğiniz harika bir tariftir. Dilerseniz hadi buyurun nasıl hazırlamışım hep birlikte izleyelim. Yoğurma kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kuru mayayı alıyorum. Ve maya eriyene kadar kaşıkla karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre klasik su bardağıdır. Evet, mayası eriyene kadar karıştırdım. Şimdi de üzerine 30 gram erittiğim tereyağını ekliyorum. Ve tekrar şöyle bir daha karıştırıyorum. Tereyağını kaşık ölçüsü derseniz 2 yemek kaşığı yapıyor. Ardından da son olarak 5 su bardağı ununu ekliyorum. Elimle yoğurmaya başlamadan öncesinde kolaylık olması açısından kaşıkla hamuru toparlıyorum. Bu şekilde biraz kaşıkla toparlama işlemini yapınca kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tam da burada söylemek istiyorum. Elinizden hamuru çabuk salmasını istiyorsanız elinizle hamuru özleştirme esnasında yoğurma kabının kenarlarına saran unları bir parça hamurla unları alırsanız kaba bir daha sarmaz. Hem de hamur kendini toparlar ve elinize yapışan hamurlar salar ve kesinlikle yumruklarken yapışma olmaz. Bu da sizin açınızdan hamur yoğurması kat kat daha kolaylaşır. Gördüğünüz üzere bu şekilde özleşene kadar yoğurdum. Hamur elimi tamamen bırakınca olmuş demektir. Şimdi de artık toparlıyorum. Ve hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Çok sert değil, çok da yumuşak değil, orta kıvamda bir hamur oldu. Ve 5 su bardağı un tam iyi geldi. Kabın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp kenarlarına sıvayınca hamurumu bırakıyorum. Kapağını kapatıp ılık bir ortamda 45 dakika gelişip kabarmasını bekliyorum. 45 dakikanın sonunda kabaran hamurun önce havasını alıyorum. Sonra masaya alıp ilkten 2 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında her iki parçayı da küçük parçalara kesiyorum. Fark ettiyseniz hiç un kullanmıyorum. Çünkü hamurum çok güzel olduğu için kesinlikle yapışma yapmıyor. Küçük parçalara ayırdım ve pişireceğim tepsiye alacak sayıda eşitleyerek beze yapıyorum. Bütün parçaları eşitleyerek bezelerimi yaptım. Tam 9 tane beze elde ettim. Tepsiye tam sığacak. Şimdi de elimle tekrar düzelterek pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum.
Tepsiye tamamını dizince sonrasında üzerini temiz bir bezle örtüp bir 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. 15 dakikanın sonunda üzerlerine küçük bir süzgeç ile un serpiyorum. Ununu da böyle serpiştirdim ve temiz bir jilet ile üzerlerine çizik atıyorum. Jiletle kesmeniz şart değil. Aynı işlemi keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz. Artık son olarak çizdiğim yerlere tereyağı yerleştirip fırına verebiliriz. 200 derece fırında 25 dakika boyunca pişiriyorum. Bu süre her fırın için geçerli olmaz. Onun için de 20 dakikadan sonra kontrol edin. Üzeri böyle kızarınca çıkartabilirsiniz. Ekmeklerim pişti, fırından aldım. Sıcacık tereyağlı mis gibi bir kokusu var. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok nefis oldu. Benim çocuklarım bu ekmekleri çok sevdiler. Eminim ki sizler de tadına bakınca çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin derim. Gördüğünüz gibi yapımı da sizi hiç uğraştırmayacak bir ekmektir. Bölerken hala çok sıcaktı. Yani demek istediğim soğumaya bile fırsatı olmadı. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.